Selam. Bugün sizlere Avustralya'dan sesleniyoruz. New York seyahatimiz bitti ve yuvamız olan Avustralya'ya döndük. Şimdi yine kürkçünün dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır. Yok be, öyle değildi. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır diyerek gezimizi bitirdik ve kasabamıza geri döndük. Köyümüze. Evet, köyümüze geri döndük. Bu seyahatimizde en çok merak edilen şeylerden bir tanesi ne kadar masraf yaptığımızdı ki bunda çok haklısınız gerçekten. Ben de insanlar sevdiğim yerlere gittiği zamanlar hep merak ediyorum acaba ne kadar harcadılar diye. Çünkü böyle bir sosyal medyada hep böyle güzel yüzü gösterme var ama hiç böyle ne kadar harcadığını falan söyleme yok. O yüzden ben buna tepki olarak ne kadar harcadığımızı çoğu yerde söylüyorum, değil mi Aşkito? Evet, biz genelde bütün tatillerin finalinde çekiyoruz. Evet, ne kadar harcadığımızı söylüyoruz. Şimdi bu videoda da bir haftalık Amerika tatilinde ne kadar harcadık onu söyleyeceğiz. Evet, bir seyahatin olmazsa olmaz masrafı ulaşım masrafı. Öncelikle ulaşım masrafından başlıyoruz. Biz Sydney'den New York'a 2 kişi gidiş dönüş uçak bileti aldık ve Los Angeles aktarmalıydı. Çünkü sanıyorum Sydney'den New York'a direkt uçuş yok. Yeni gelecek falan diyorlar ama yok şu anda. 20 saatlik bir uçuş gerçekleştirdik. United Airlines'tan aldık ve normal economy class bir uçuş aldık. Ne kadar ödedik Aşkito? 3132 dolar. Avustralya doları ödedik. Evet. Gidiş dönüş bu kadar ödedik. Normalde bu fiyat 4500, 5000, 5500'e kadar çıkıyordu. Ama biz böyle 7 ay önceden falan aldığımız için... Ve indirimden aldık. Biraz evet, uyguna geldi. Biraz da indirimli olduğu için gerçekten güzel aldık. Bence bu fiyat normal yani. New York için normal yani. Evet, New York için normal çünkü bizim hesaplarımıza göre Türkiye'ye gidiş dönüş 2 kişi genelde işte 3700, 3800, 4000, 4200 civarı falan oluyor. O yüzden bu New York için bence uygun. 3132 Avustralya doları da 85.000 TL yapıyor. Siz de bunun yorumlarını yapın. 85.000 TL 2 kişi New York gidiş geliş için nasıl? Merak ediyorum. Bence yani uzak mesafe evet, olduğu için normal geliyor artık. Çünkü evet, 21 saat uçuş yaptık. O yüzden normal. Evet. O yüzden uçuş masrafımız bu şekilde. Geldik en fazla ikinci ödediğimiz şeye, konaklama masrafımız. Otelimizin ismi Lake Manhattan View Hotel. Ben bunu Booking'den ayarladım. Tam Times Square'de değil. Onun biraz böyle 4-5 metro durağı mesafesinde. Queen diye bir yerde. Yani evet. Başka bir şeyinde. Yani siz de giderseniz Times Square'de konaklamak için çok fazla para vermektense biraz daha böyle hafif şehrin merkezinden uzaklarda kalıp direkt aynen, trenle ya da metroyla falan ulaşımınızı halledip daha ucuza kalabilirsiniz. Biz böyle yaptık. Bence en ucuz yeri yaşanabilir olarak, yani kalınabilir olarak bence Queen. Biz de Queens'te kaldık. Queens'ti aynen. Evet. Oraya bakın eğer gidecekseniz. Queens aynen, çünkü çok ucuz ve çok yakın o şeye, Manhattan'a falan. Bence güzel. Bir daha gitsem orada aynen, kalırım. Aynen, kesinlikle. O yüzden buraya da 7 gecelik 2 kişi konaklama olarak toplam 2290 dolar verdik. Evet. Avustralya doları. Avustralya doları. Yine çok uyguna bulduk. İndirimden aldık yine bunu da. Evet, benim Booking'de Genius indirimim oluyor. O yüzden onu kullanıyorum. Çok iyi oluyor. Yani evet, Booking'de de işte ne kadar çok konaklarsanız o kadar fazla indiriminiz oluyor. Öyle bir şey vardı. Ve yani gerçekten güzel bir oteldi. Sevdik. O da toplam 62.700 TL yapıyor. Aynen. Baktığınız zaman Antalya'daki 5 yıldızlı otellerden çok daha ucuz bir fiyat belki de. Tabii ki de New York'ta kaldık. Baktığınız yani zaman aynen. Evet, konaklamamızda 7 kişi bu tutar. 7 kişi ne aşkı? Konaklamamız 7 kişi 15 gün bu kadar. 7 gün. 2 kişi 7 gün. Toplam 62.700 TL. Bir sonraki gider kalemimize bakıyoruz. Yeme içme. Zaten neleri yedik, neleri içtik hepsini size çektik. Bol bol yedik. Hiçbir şeyden kısmadık gerçekten. Canımız ne istiyorsa onu yedik. Sadece çok böyle fancy restoranlara gitmedik değil mi? Hani böyle zaten bir tabak yemeğe 100 dolar falan vermedik. Aynen. Fancy restoranlara gitmek için de çok fazla sıra oluyor. Çok fazla rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Onlarla uğraşacak vaktiniz olmuyor. Çünkü tatile gittik ve gezmek istiyoruz. O yüzden evet, daha quick şeyler yedik. Daha hızlı şeyler yiyip öyle gezdik. Ama güzel yedik, içtik. Gerçekten güzel yedik. Evet, bu ücretler de yine 2 kişi tabii ki. Siz kaç kişi gidiyorsanız öyle düşünebilirsiniz. Toplam bir haftalık New York seyahatimizde yeme içme tutarımız 1315 Avustralya doları. Evet. O da 36.000 Türk lirası yapıyor. Aynen. Yani zaten New York pahalı bir şehir ama yine baktığın zaman Türkiye'ye göre ucuz.
bence. Evet. Şöyle Avustralya'ya bir şey göre oldu. pahalı. Mesela Bak ben- Sydney'e göre pahalı. Evet, ben bunu söylemek istiyorum. Biz Katz'a gittik biliyorsunuz. Burada Cats mi, paylaşmadım. Katz mı ne? Evet, ondan Sandviççi. emin değilim. Cats de olabilir belki. Ama adını Katz sen demeyi koy. tercih ediyorum. Dünyaca ünlü böyle çok meşhur bir sandviççi. Şu Pastrami kadar yapıyorlar ya, şu kadar bir pastrami kadar. koyuyorlar arasına. Şu falan. kadar koyuyorlar falan. Evet. Onun Reels'ını çekmiştim. Buraya yüklemedim. O yüzden Instagram'a yükledim. Biz ona 2 sandviçe toplam 100 Avustralya doları verdik. Ve o bize göre bence çok pahalıydı. Çok pahalı çünkü burada 15 dolar Evet. sandviç. Hadi taş çatlasın 20 dolar. Hadi taş çatladı. Taş artık paramparça oldu. En 25 fancy bir yerde dolar. yersin 25 dolara yersin. Evet. O yüzden 2 kişi 100 Avustralya doları çok pahalıydı ama ben bunu Instagram'da paylaştığımda 2700 Türk lirası falan yapıyordu. Aynen. Bana çok ucuz olduğunu söylediler. Hani o kadar çok fazla et koymuşlar. Bu çok ucuz. Biz bunun işte bu parayı çok daha kötü etlere ya da çok daha az etlere veriyoruz falan diye. Evet. O yüzden bize pahalı gelen şeyler artık Türkiye'deki kişilere ucuz gelmeye başlamış. Bu çok enteresan geliyor bana. Aynen. Çünkü 2 sandviçe 2700 TL belki sizin için uygun ama 100 dolar aşırı pahalı bir şey bence. Şöyle mesela New York versus anladın mı? İstanbul'da atıyorum otosanayi anladın mı? Onu kıyaslıyorsun yani. Evet, olabilir. O da MasterChef'ler hep otosanayide açıyor ya dükkanları o yüzden. Evet. Bir gönderme yaptım. Göndermen alındı. Teşekkürler. Böyle yani. O yüzden belki size uygun gelebilir ama çok merak ediyorum yorumlarınızı. Aynen. Ki sandviç de o kadar kaliteli, o kadar güzeldi ki mesela bütün normal şartlarda benim hayatım et yemiyor ama orada hepsini yedi. Evet, yedim. Gerçekten güzeldi. Evet, bir sonraki gider masrafımız şehir içinde yaptığımız ulaşım masrafları. Biz 2 kez yani şöyle havaalanından şehir merkezine ve şehir merkezinden havaalanına Gidiş dönüş bilet aldık. evet gidiş dönüş bilet aldık. Böyle büyük otobüslerle gidiş dönüşümüzü sağladık. Aynen. Bir o ücretiniz var. Bir de ikimize de Aşk Tom'la bana 7 günlük sınırsız metro kartı aldık. Onunla istediğiniz kadar basabiliyorsunuz Aynen. 7 gün içinde. Onu aldık ve bir tane uzakta yer alan New Jersey'de yer alan Jersey'de AVM'ye gittik. Outlet Outlet'e AVM'sine. gittik. Bir de ona para verdik. O da şey gibi aynı böyle servis kalkıyor. Büyük otobüsler kalkıyor havalimanı gibi. Servis gibi böyle. Ona da ekstra para verdik. Evet. Onunla da gidip geldik. Total tüm bu masrafımız ne kadar ediyor? 339 Avustralya doları yapıyor. Evet. O da 9290 Türk lirası yapıyor. Aynen. Bu da bu şekilde. Buna vallahi yorumum yok. Ulaşım sonuçta bunlar Evet, ya. ulaşım. Ki Uber kullanmadık, taksi kullanmadık. Hep Evet, gezdik Uber zaten. çok pahalıydı. Bu arada onu söyleyeyim. Aynen. Ben havaalanından şehir merkezine Uber'e baktım. 170 dolar 190 falandı. dolar falan çıkmıştı. Evet, 170-170-190 civarıydı. Amerikan doları bir de. Evet. Bir sonraki gider kalemimiz biletler. Aynen. Biz nerelere gittik? Friends Experience'a gittik. Bunların hepsini Instagram'ımda paylaştım. Aynen, takip edin. Evet. Summit One'a gittik. Onu videolarımda paylaşmıştım vlogda. Böyle en tepeye çıkıyorsunuz şehir ayaklarınızın Böyle altında. balonlu bir yer var balonlu böyle. bir yer orası. Daha sonra bir de City Pass aldık. Bunu da vloglarımda anlatmıştım. Aynen. İşte 5 yere ücretsiz, yani ücretsiz değil de o biletin içinde 5 yer dahil öyle gidebiliyorsunuz. Bunları aldık. Başka da biletli bir şey almadık zaten. Değil Yok, mi? Diğerlerinin yok. hepsi bunun içindeydi. Almadık. Aynen. 2 kişi toplam tüm bu atraksiyonlarımıza 776 Avustralya doları dedik. evet. Bu da hemen ne kadar Türk lirası yapıyormuş? Ekranlarımı kontrol ediyorum. 21.200 yapıyor. Ben küsuratları söylemiyorum. 21.200 yani New York'ta bu şeyleri mutlaka yapmanız gerekiyor. Empire State'e çıkmak paralı. Onu hemen yapayım ben. Tabii ki. City Pass'i de bir şey yapalım, anlatalım hemen Evet, buradan. yeniden anlatalım. Hızlı, Buyurun. aynen. Şöyle New York'ta yapmışlar, City Pass yapmışlar. Bu City Pass'te de kişi başı para verip kart alıyorsunuz. Bu müze kartları gibi. O kartı aldığınız zaman ne kadardı kartlar aşkım toplamda 2 kişi? 260 200 tek kişi. Yani 260 420 dolar. falan ödedik, öyle bir şey söyleyeyim. 450 dolar falan Evet, Avustralya 450 doları diyoruz. ödedik biz. Aldık o 2 tane kartı. Onlardan bir tane Empire State'e, o büyük binaya giriş vardı. Bir tane de bu özgürlük anıtı var ya, Staten Island. Oraya giriş vardı. Bunların ikisi sabit. Bir de aşağıda 5-6 tane müze var. Onlardan da 3 tane seçebiliyorsunuz giriş olarak. 3 tane o müze için giriş seçiyorsunuz. 2 tane de orası. Yani toplamda 5 tane yere ücretsiz girebiliyorsunuz. Evet. City Ya o Pass'te parayla girebiliyorsunuz. Aynen. Evet, Eğer ödediğiniz giderseniz şeyle. çünkü tek tek hepsinin biletini almaya kalkarsanız çok pahalıya Belki geliyor. 700 dolar ödeyeceksiniz Aynen. mesela. 400 Ama gitmeden yerine. önce bu City Pass alırsanız eğer 5 tane yere parasını verip girebiliyorsunuz. Ücretsiz. Yani parasını verdikten sonra aynen diğer tarafa ücretsiz giriyorsunuz gibi düşünün. Aynen. Evet, City Pass'te bu şekilde Aşk Tom'a anlattıkları Daha için uygun yapıyoruz. geliyor, uygun Aynen, oluyor. kesinlikle çok Aynen. daha uygun.
total fiyatına neydi? Perakende fiyatına toptan satış gibi düşün. Aynen. Evet, en sonki gider kalemimiz de alışveriş. Bu elzem bir durum değil. Ama Tabii biz ki de. alışveriş yaptık. Aynen. Bu isterseniz 2000 dolarlıkta alışveriş yapabilirsiniz. İsterseniz 10 dolarlıkla dolarlık. İsterseniz hiçbir şey Evet, almayabilirsiniz. isterseniz hiçbir şey de almayabilirsiniz. Aynen. Biz almayı tercih ettik. Biz bence aşırı alışveriş yapmadık. Hani biz böyle outlet'e gider bir sürü şeyler alırız falan diye düşünüyordum. Özellikle Aşk Tom için ama Aynen. çok da böyle yani Avustralya'dakinden aşırı da ucuz bir şeyler bulamadığımız için çok da almaya gerek duymadık. Aslında biz o outlet'e gidemedik. Bir tane çok uzakta bir outlet vardı. Oraya gidemedik. Common mı ne öyle bir şey? Aynen. Orası çok dünya markalarının outleti. Evet. Biz oraya gitmedik. Biraz daha böyle normal outlet'e gittik. İşte Levi's'ın, Gap'in olduğu outlet. Oraya gittiğimiz için oradan alışveriş yaptık. O da oradan da dur. Hem ona alışveriş yaptık, bir de neler aldık? İşte magnet aldık, kupa aldık, Aynen. işte ne bileyim böyle özgürlük heykeli, biblosu falan öyle şeyler aldık yani. Toplamda 551 Avustralya doları ödedik. evet. 551 Avustralya doları da 15.100 Türk lirası yapıyor. Alışverişimize de bu kadar ödedik. Bence gayet okey. Bence Çünkü okey. iki kişi 550 dolar. Çok şey aldık çünkü. Evet, bence güzel aldık. Bir de ya çok güzel şeyler oldu. Mesela Tommy'ye gittik. Zaten hani etiket fiyatına zaten indirim olmuş. Ondan Aynen. bir tane daha indirim olmuş. Bir de kasaya gidiyorsun. Bir daha indirim yapıyorlar. Şey vardı yani etiketin yarısı indirimdeydi. Sonra bir indirim daha olmuştu. Evet. Sonra kasaya gittik. İşte abone bir tane daha indirim aldık gibi bir şey oldu O yüzden yani. hani çok aldığımız birkaç şey böyle bedavaya geldi gibi falan oldu yani. Aynen. Velhasılı kelam tüm bu söylediğimiz tutarları topladığımızda 8.403 Avustralya doları yapıyor. İki kişinin bir haftalık New York tatili. Bu da Türk lirası olarak ne kadar yapıyor aşkım? 230.000 TL yapıyor şu anki kurla. Evet. Bunu bir yıl sonra izlerseniz bu çok artmış olabilir. Şu an 9 Kasım 2025 tarihi. 8.400 Avustralya doları 230.000 Türk lirası yapıyor. İşte bu tabii değişebilir. Evet, bizim bir haftalık New York tatilimizde harcadığımız tutarlar bunlardı. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çünkü çok soru aldım. Tamam güzel de ne kadar harcadın? Tamam işte ne kadar uçak bileti aldın? Masraf ne kadar falan diye çok sorun olmuştu. O yüzden bunun da güzel bir bilgilendirici ve böyle aydınlatıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes gidiyor ama ne kadar harcıyorsun bilmiyoruz. Alın size bilgilendirici bir video. Ne düşünüyorsun peki? Yorumun nedir? Bence güzel hallettik. Baktığınız zaman dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesi New York. O yüzden New York'ta 8.000 dolar 7-8 gün tatile bence normal yani. Evet. Yani mesela işte 230.000 Türk lirası olarak düşündüğünde hani Türkiye'de ne yapabiliyorsun ona? Onu bence yazın. Çünkü merak ediyorum 230.000'e nasıl bir tatil yapıyorsun? Yani bir Alaçatı'da belki 10 günde bitirirsin 230.000 TL'yi. 10 gün bile bence fazla biliyor musun? Belki daha kısa sürede bitiyor olabilir. Yani bitirir ya o kadar tabii, nasıl fazla her şeye yaşadığına bağlı. pahalı diyorlar ki bana. O yüzden hani Alaçatı'da 2 günde bitmiyordur inşallah bu şey. Ama zaten genelde artık insanlar yani vize alabilenler zaten Türkiye'de tatil yapmak yerine vize aldıkları yere gidiyorlar. O yüzden daha ucuz. Evet, böyle olmuş olabilir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız açıklayıcı ve aydınlatıcı olmuştur. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.